Selamlar. Bugün bir Japon masalıyla karşınızdayım. Böyle bir cosplay yapmak istedim. Herkes hoş geldi. Sayonara diyeceğim. Bir tık kamerayı uzaklaştırayım. Evet, hoş geldiniz. Evet, efsane mi bugünkü kıyafetim? Teşekkür ederim. Şöyle kendime en iyisi. Yayını ben de izleyeyim aynı anda. Şöyle tabletten kontrol ediyorum. Bakalım nasılız? Evet. Canlı yayındayım. Bakayım kendisi. Hop. Sesi kısık. Sesi tamamen kısmam lazım herhalde. Canlı yayındayım. Ana sayfam değil. Kendi sayfam. Ne yapacağım ben? Canlı yayınlarım. Canlıya girdim. Giremiyorum. Neyse. Kendi kendime giremedim. Evet. Biri ne demiş? Ne var bu yayında? Kitap okuyorum, yani ne var bu yayında? Şikayet ediyorsunuz da ne oluyor? Bakar mısınız? Yani aynen, yani nasıl bir şey? Hayır, şu anda sanki ne tür yayınlar var, ne yapıyorum? Kısa bir savaşçı üyelik yayını da yapabilirim, evet. Evet, hoş geldiniz. Bugün, çünkü şöyle bir şey oluyor, YouTube'un reklamları falan sıkıntı olabiliyor sonra. O yüzden de üstümü başımı düzeltiyorum. Bugünkü masalım evet. Kurumuş ağaçları yeşillendiren yaşlı adamın hikayesi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Japonya'da yaşlı bir adam ve karısı yaşardı. Küçük bir toprakları vardı, onu işleyerek geçimlerini sağlıyorlardı. Çok mutlu ve huzurlu bir hayatları vardı ama bir şey onları çok üzüyordu. Çocukları yoktu. Shiro adında bir köpek besliyor. Ona şefkatle bakıyorlardı. Gerçekten de bu köpeği o kadar çok seviyorlardı ki evde güzel bir yemek varsa kendileri yemeyip Shiro'ya veriyorlardı. Shiro beyaz anlamına gelir. Renginden dolayı ona bu adı vermişlerdi. Gerçek bir Japon köpeğiydi ve küçük bir kurda benziyordu. Akita diye bir köpek cinsi vardır. Akita'ydı galiba adı. Şeylere benzer.
Aslında huskilere benziyor ama değil, büyük ihtimalle o köpekten bu. Yaşlı adam ve köpeği için günün en mutlu adamın Yaşlı adam ve köpeği için günün en mutlu anı adamın tarladaki işini bitirip eve geldiği zamandı. Pirinç ve sebzeden oluşan sade yemeğini yedikten sonra yaşlı adam yemeğinden ayırdıklarını küçük köy evlerinin çevresini saran verandaya getirirdi. Tabii Şiro da sahibini ve payını bekliyor olurdu. Sonra yaşlı adam selam derdi. Şiro yerinde doğrulup yemek için yalvarırdı. Sahibi de yemeğini verirdi. Bu yaşlı çiftin komşuları yine bir yaşlı karı kocaydı ama bunlar çok kötü kalpli insanlardı. Komşularından ve Şiro'dan nefret ediyorlardı. Şiro mutfaklarına bakacak olsa hayvancağızı tekmeliyor ve bir şeyler fırlatıyorlardı. Bazen köpeği yaraladıkları bile oluyordu. Bir gün Şiro'nun sahibinin evinin arkasındaki tarlada uzun uzun havladığı duyuldu. Yaşlı adam kuşlar darılara musallat oldu sanıp hemen dışarı çıktı. Şiro sahibini görür görmez ona koşturdu. Kuyruğunu sallayıp kimonosundan çekiştirdi. Yenuki ağacına götürdü. Hızlı hızlı patileriyle toprağı eşelemeye başladı. Bu sırada sevinçle ağlayıp duruyordu. Olan biteni anlamaya çalışan yaşlı adam şaşkın şaşkın köpeğini izliyordu ama Şiro bütün kuvvetiyle havlayıp toprağı eşelemeye devam etti. Sonunda ağacın altında bir şeylerin saklı olabileceğini düşündü yaşlı adam. Belki de köpek kokusunu almıştı. O yüzden burayı deşiyordu. Adam hemen eve koşup küreğini getirdi ve kendisi de kazmaya başladı. Biraz kazdıktan sonra gözlerine inanamadı. Bir yığın altın vardı. Hmm, Kazdıkça daha çok altın çıkıyordu. İhtiyar kendini işine öyle kaptırmıştı ki asık suratlı komşusunun bambuların arasından onu izlediğini fark edemedi. Nihayet bütün altınları çıkarıp yere serdi. Şiro gururla başını kaldırmış sahibine bakıyordu. Görüyorsun ya alelade bir köpek de olsam bana yaptığın iyiliklerin karşılığını verdim demek istiyor gibiydi. Ne tatlı. Yaşlı adam karısını çağırmaya gitti. Birlikte hazineyi eve taşıdılar. Böylece yoksul ihtiyarlar bir günde zengin olmuştu. Vefalı köpeğine duyduğu minnettarlığın sınırı yoktu. Onu eskisinden de çok sevip şımarttı. Asık suratlı yaşlı komşusu Şiro'nun havlama seslerinden uyanmış, hazinenin buluşuna gizlice şahitlik etmişti. Kıskançlıktan deliye dönmüştü. O da böyle bir hazine bulmak istiyordu. Birkaç gün sonra yaşlı adamın kapısını çalıp gayet saygılı bir şekilde Şiro'yu kısa süreliğine ödünç almak istedi. Ha evet, büyük ihtimalle köpeği çalacak falan filan. Şiro'nun sahibi bu isteği tuhaf buldu. Çünkü komşusunun bu köpeği hiç sevmediğini, üstelik her bulduğu fırsatta zavallıyı dövüp işkence ettiğini biliyordu. Fakat iyi kalpli ihtiyar adam komşusunun ricasını geri çevirmedi. Ona çok iyi bakması şartıyla köpeğini ödünç vermeye razı oldu. Kötü kalpli yaşlı adam yüzünde arsız bir tebessümle eve döndü. Sinsi niyetinde başarılı olduğunu anlattı karısına, sonra küreği alıp kendi tarlasına koşturdu. Bu işi gönülsüz olan Şiro'yu da zorla yanına götürdü. Bir yenoki ağacına yaklaştıklarında tehditkar bir sesle köpeğe şöyle dedi. Sahibinin ağacının dibinde altınlar bulmuştun. Şimdi benim ağacımın dibinde altın bulacaksın. Nerede ha? Nerede altınlar? Ay sanki olmak zorunda. Şiro'nun boğazından yakalayıp köpeğin başını yere doğru tuttu. Şiro korkunç adamın elinden kurtulmak için yeri deşip kazmaya başladı. Yaşlı adam köpeğin yeri deştiğini görünce çok sevindi. Çünkü kendi ağacının dibinde de altın olduğunu ve köpeğin altın kokusu aldığını sandı.
Şiro'yu kenara itip bu sefer kendisi kazmaya başladı ama hiçbir şey bulamadı. Kazmaya devam ettikçe berbat bir koku yayıldı etrafa. Nihayet bir çöp yığını buldu. Normaldir. Yaşlı adam tabii bayağı tiksindi. Tiksintisi hemen öfkeye dönüştü. Komşusunun talihine şahit olmuştu ve kendisinin de aynı şekilde şanslı olacağını umuyordu. Şiro'yu ödünç almıştı. Tam aradığımı buldum diye düşünürken bütün uğraşının karşılığı bu iğrenç çöp yığını olmuştu. Yaşadığı hayal kırıklığının sebebi açgözlülüğüydü. Ama o kendini sorumlu tutacağı yerde zavallı köpeği suçladı. Küreyi kaldırıp var gücüyle Şiro'ya vurdu. Zavallı hayvancağızı oracıkta öldürdü. Ay, altın bulma ümidiyle kazdığı çukura gömüp üzerini toprakla örttü. Sonra evine geri döndü. Yaptığını hiç kimseye, hatta karısına bile anlatmadı. Günler geçip de Şiro hala dönmeyince sahibi çok endişelendi. Adamcağız gece gündüz boş yere bekledi. Geri istedi. Kötü kalpli komşu hiç utanıp sıkılmadan yaramazlıkları öldürdüğünü söyledi. Bu korkunç haberi duyan Şiro'nun sahibi acı acı ağlamaya başladı. Gerçekten de üzüntüsü büyüktü. Kötü kalpli komşusuna kızamayacak kadar iyi ve nazik biriydi. Şiro'nun tarladaki yemuk ağacının dibinde gömülü olduğunu öğrenince zavallı köpeği Şiro'nun hatırası olarak ağacı komşusundan istedi. Asık suratlı yaşlı komşu bile böyle bir ricayı geri çeviremezdi. Şiro'nun gömülü olduğu ağacı ona vermeyi kabul etti. Şiro'nun sahibi ağacı kesip evine götürdü. Gövdesinden bir dibek yaptı. Karısı dibeğe biraz pirinç koydu. Yaşlı adam köpeği Şiro anısına bir yemek yapmak için pirinci dövmeye koyuldu. O anda garip bir şey oldu. Karısı pirinci dibeye koymuş. O da pirinci dövmeye başlamıştı ki pirinç miktarı artmaya başladı. İlk baştakinin 5 katı oldu. Sanki görünmez bir el iş başındaydı. Yaşlı adam ve karısı bunu görünce Şiro'nun vefaları nedeniyle onları ödüllendirdiğini anladılar. Pirincin tadına baktılar. Şimdiye kadar yedikleri bütün pirinçlerden daha lezzetliydi. Bundan sonra artık yiyecek konusunu dert etmeyeceklerdi. Dibek onları asla gıdasız bırakmıyordu. Ay ne tatlı. Hmm. Ah, evet. Şöyle biraz daha rahat edeyim. Devam ediyoruz. Yaşlı çiftin yüzüne tarih yine gülmüştü. Bu haberi alan açgözlü komşuları yine kıskançlıktan deliye döndü. Yaşlı adamı çağırıp bu kez dibeği ödünç almak istedi. Şiro'nun ölümüne çok üzülmüş gibi yaparak köpeğin anısına çörek yapmak istediğini söyledi. Yaşlı adam zalim komşusuna dibeği ödünç vermeyi hiç istemiyordu ama bu ricayı reddetmeyecek kadar nazikti. İşte çok iyilik yaparsan iyilikten maraz doğar derler ya. Böylece kıskanç adam Dibe'yi evine götürdü ama sahibine geri vermedi. Günler geçti ve Şiro'nun sahibi boş yere bekledi. Sonra yine komşusuna gidip işi bittiyse Dibe'yi geri vermesini istedi. Komşusu büyük bir odun parçasından yaktığı bir ateşin yanında oturuyordu. Kırık dibek yerdeydi. "Aa, kırık mı?" Kötü kalpli komşu yaşlı adamın sorusunu kibirle cevapladı. "Dibeğini sormaya mı geldin? Parçalara ayırdım onu. Şimdi ateş yakmak için kullanacağım. Çünkü o dibek hiçbir işe yaramıyor. Biraz pirinç dövmek istedim ama pis bir kokudan başka hiçbir şey çıkmadı içinden." İyi kalpli yaşlı adam dedi ki, "Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Keşke benden çörek isteseydiniz. Dilediğiniz kadar çörek verirdim. Lütfen dibeğin küllerini bana verin."
Köpeğimin hatırası olarak saklamak istiyorum. Komşusu hemen kabul etti. Ya yakmasına niye izin veriyor? Gerçi bu adam da çok ezikmiş yani. Niye her şeye izin veriyorsun? Böyle kadrajdan çıkıyorum diye biraz bir şeyler yapayım dedi. Evet, devam ediyorum. Evet, yaşlı adam kül dolu bir sepetle evine döndü. Bu olayın üzerinden çok geçmemişti ki yaşlı adam dibeğin küllerinden birazını yanlışlıkla bahçesindeki ağaçlara döktü ve olağanüstü bir şey yaşandı. Mevsim sonbahardı, ağaçlar yaprak dökmüştü ama küllerin dokunduğu dallardan kirazlar, erikler ve çiçek veren filizler fışkırmaya başladı. Yaşlı adamın bahçesinde bir anda bahar olmuştu. İhtiyarın sevinci sonsuzdu. Arda kalan külleri dikkatle muhafaza etti. Yaşlı adamın bahçesinin hikayesi her yere yayıldı. Uzak yakın diyarlardan insanlar bu muhteşem manzarayı görmek için geldiler. Bu olaydan hemen sonra yaşlı adamın kapısı çalındı. Kimin geldiğini öğrenmek için verandaya gidince bir şövalyenin beklediğini gördü. Çok şaşırdı. Acaba Japonya'da şövalye var mıydı? Şövalyeler büyük daimyo kont hizmetçilerinden biri olduğunu söyledi. Hizmetinde bulunduğu asilzadenin en sevdiği kiraz ağaçlarından birisi olmuştu. Ne kadar uğraşsalar da sonuç alamadılar. En sevdiği kiraz ağacını kaybeden daimyo çok mutsuzdu. Efendisinin durumuna çok üzülen şövalye ne yapacağını bilemiyordu. Neyse ki kurumuş ağaçları yeşillendirebilen yaşlı bir adamı duyunca efendisi onu buraya yollamıştı. Yaşlı adamdan onunla gelmesini istedi. "Eğer hemen benimle gelirseniz çok sevinirim," dedi şövalye. İyi kalpli yaşlı adam duyduklarına çok şaşırdı. Şövalye ile birlikte asilzadenin sarayına gitti. Sabırsızlıkla yaşlı adamın gelmesini bekleyen daimyo onu görür görmez sordu. "Kışın bile kuru ağaçları yeşillendirebilen yaşlı adam siz misiniz?" Yaşlı adam saygıyla eğilip cevap verdi. "Evet benim." Bunun üzerine daimyo dedi ki, "Meşhur küllerini kullanarak bahçemdeki kiraz ağacını yeniden yeşillendirmelisin. Ben de izleyeceğim." Daimyo kılıcını taşıyan hizmetçileri ve nedimeleriyle birlikte bahçeye yöneldi. Yaşlı adam da onlarla birlikte gitti. İhtiyar kimonosunu sıkıştırıp ağaca tırmanmak için hazırlandı. Daimyo'dan müsaade isteyerek yanında getirdiği kül çanağı ile birlikte ağaca tırmandı. Herkes büyük dikkatle onu izliyordu. Nihayet ağacın iki büyük dala ayrıldığı noktaya tırmandı. Oraya yerleşip oturdu, külleri dalların üzerine güzelce serpti. Hakikaten sonuç bir mucize oldu. Kuru ağaç hemen çiçeklendi. Daimyo sevinçten kendini kaybetmişti. Mutluluktan çıldırmak üzereydi. En kaliteli sakeden getirdi ve yaşlı adamı kendi elleriyle ikram etti. Ona altın, gümüş ve daha birçok değerli eşyalar armağan etti. Daimyo bundan sonra ihtiyarın Hanasakashi yani ağaçları yeşillendiren yaşlı adam olarak anılmasını emretti. Artık onu herkes bu adla tanıyacaktı. Yaşlı adam böyle şereflendirilerek evine döndü. Kötü kalpli komşu bu güzel olayın haberini aldı. Adamın böyle talihli olmasını bir türlü içine sindiremedi. Kalbi kıskançlıkla dolmuştu. Altın arayışının sonra dibekte pirinç, çöreği yapma çabalarının hüsranla sonuçlandığını hatırladı. Bu sefer yaşlı adamı
taklit ettiği takdirde başarılı olacağını düşündü. Tek yapması gereken ağaçlara kül serpmekti. Çok kolay bir işti. Hemen işe koyuldu. Mucizevi Tibe'in yanığından kalan külleri ocaktan topladı. Ardından onu görevlendirecek büyük adama ulaşma ümidiyle avazı çıktığı kadar bağırarak yürüdü. Kuru ağaçları yeşillendiren adam geliyor, ölü ağaçları çiçeklendiren yaşlı adam burada. Sarayında bulunan Daimyo bu sesleri duydu ve dedi ki, Hana Sakaji geçiyor olmalı. Bugün yapacak işim yok. Hadi getirin de sanatını tekrar icra etsin. Onu izleyip eğleniriz. Bunun üzerine hizmetçileri dışarı çıkarıp taklitçi adamı efendinin huzuruna getirdi. Yaşlı adam ne kadar memnun kaldı. Yaşlı adamın ne kadar memnun kaldığını hayal edebilirsiniz. Fakat Daimyo onu daha önce gördüğü yaşlı adamı hiç benzetemedi. Sordu. Siz Hanasaka Jiji adını verdiğim adam mısınız? Kıskanç komşu yanıt verdi. Evet efendim. Çok tuhaf dedi Daimyo. Dünyada bir tek Hanasaka Jiji var sanıyordum. Öğrencileri de mi var yoksa? Asıl Hanasaka Jiji benim. Benden önce size gelen kişi öğrencilerimden biriydi diye cevap verdi yaşlı adam. O halde siz diğer adamdan daha hünerli olmalısınız. Hadi başlayın da neler yapabileceğinizi görelim. Kıskanç komşu Daimyo ve saray halkı ile birlikte bahçeye gitti. Ölü ağaçlardan birine yanaştı, yanında getirdiği küllerden bir avuç alıp ağacın üzerine serpti. Yeşillenip çiçek açmak şöyle dursun, ağaçta tek bir tomurcuk bile gözükmedi. Yeterince kül kullanmadığı için böyle olduğunu düşünen yaşlı adam kuru ağaca avuç avuç kül dökmeye devam etti. Ama nafile. Defalarca denedikten sonra savurduğu küller Daimyo'nun gözlerine kaçtı. Daimyo buna çok kızdı. Hizmetkarlarına dönüp sahte Hanasaka Jiji'yi tutuklamalarını emretti. Kötü kalpli yaşlı adam düzenbazlığı nedeniyle hapse atıldı ve ölene dek orada kaldı. Böylelikle yaptığı kötülüklerin de cezasını bulmuş oldu. İyi kalpli yaşlı adam ise Shiro'nun bulduğu altınlar ve Daimyo'nun bahşettiği hazine sayesinde yaşlılığını zengin bir adam olarak geçirdi. Herkes tarafından sevilip saygı gördü. Uzun ve mutlu bir hayat yaşadı. Ama çocuğu olmamış. Mesela hani çocuğu yoktu ya dedik ki. Bu kadar parayı da ne yapacak? Zaten çocuğu yok. Evet. Kapanışı yapayım. Biraz da. Yok gecelik değil, bu bir kimono. Evet. Teşekkür ederim. Ha, bak biri yazmış. Hana Sakaji birebir çeviriyle çiçekleri açtıran demekmiş. Aa ne güzel. Masal da zaten. Direkt ben geçenlerde bir dizi vardı. Shogun. Onu izledim. Bayağı bir Japon kültürü olayı. Neydi? Mariko Sama ya da Anjin Sama falan bunlar. Güzel diziydi. Başta daha sardı ama sonra biraz ağır geldi temposu açıkçası. Evet, 37. Koltuğu beğendiniz sanırım. Evet. Tamam. Aa, evet istek öneri Yavuz Bey. Yavuz Bey benim
çok uzun süredir 1 sene oldu ya da aşmıştır. Benim, imparator üyem ve çok sadık üyem. Evet, dinliyorum. Ne tür bir öneri? Saçlarımı kısaltmasam, uzun kalsa, hani tokayı saçınızın ortasından çek. A! Aslında şöyle bir şey, yayından sonra eğer, kalabalık varsa yeterince izleyici, bir imparator yayını açayım. Sabahleyin yapmıştım. O zaman saçımdan böyle tokayı çıkarırım, açarım. Çok sıcak ya, o yüzden de diyorum ya, yani kestireceksem aslında tam kestirmek için en uygun zaman o yüzden. Tamam. Üyelere yapacağım. Üyelere yayın açacağım. Bekliyorum, üyelerimi bekliyorum ama, imparator üyelerimi bekliyorum. Savaşçı bilmiyorum. Önce imparatorları açayım da belki kalırsa enerjim. A! Japon atasözü mü? Olur. Ben böyle ya keşke başka bir küpe takacaktım, onu taksaydım ama o da çok büyük olurdu. Tam şey yapamadım. Kırmızı ruj sürmem gerekirdi. Böyle Japonlarda çünkü şey oluyor böyle kırmızı falan böyle yelpaze, bir gün yelpaze şey yaparım. Şöyle bir şey, sık savaşçı yayını açmam için savaşçıları birazcık arttırmam gerekiyor, savaşçının ücretini belki de. Sivrisinek var. Sivrisinek kovucu bir şey almam lazım. Onlar zararlı mı bilmiyorum ama beni yiyorlar maalesef. Yöresel derken ne yapacağım, yöresel? Tamam, bekliyorum Yavuz Bey. Dediğim gibi Yavuz Bey çok sadık bir takipçim, üyem, ve cömert bir üyem. Aha. Yuhi ga sora ni atarimasu. Ne demek acaba? Kim bilir ne dedim. Teşekkürler. Akşam güneşi güzel vurur. Ha, evet, hazırlık videomu, izlemişsiniz. Evet, akşam güneşinde böyle bir sürpriz yayın açmıştım. Geçenlerde de böyle projeksiyon üzerinde bir keyiflenmiştim. Hafif bir dans ediyordum, onları da çektim. Yani parça parça yükleyeceğim. Öncelikle imparatorlar var burada, onlara haksızlık etmeyeyim. Olsun. Evet. Görüşmek üzere. Bir imparator yayını yaparım. Belki sonra ayaklarımın altına 5 dakika savaşçılara lütfedersem bakalım. Evet. Havayı kararttık, stüdyo ışıkları falan. Evet. Daha fazla yayın için kanalımı takip etmeyi unutmayın ve daha fazla benle birlikte vakit geçirmek ve paylaşımlarımı görmek istiyorsanız üyem olabilirsiniz. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Bu arada shorts'lara bakın, daha fazla shorts paylaşmayı düşünüyorum. Kısa kısa şeyler, yaza uygun içeriklerle daha fazla shorts yayını ya da böyle shorts çekimleri paylaşmayı düşünüyorum. Üyelerim için de savaşçıları mesela yaparım. Savaşçıları shortslarla beslerim ama sizlere de shortslarım olacak. Görüşürüz. İyi geceler. Harika bir hafta sonu diliyorum. Bay bay. Ay çok güzel. Bu sıcakta gelmeseydi. Böyle bir şeyler yapayım. Ben bunu saklayayım. Böyle bir danslar falan öğrensem. Japon dansı. Aslında bir dahaki sezonda yani hani sonbaharda ben böyle ya bir dövüş sporu falan, Aikido'da olabilir bir şey. Bunun eğitimini almak istiyorum ve bunların çekimlerini yaparım. Evet, güzel olur. İyi geceler.